ölümün bir an değil, bir süreç olduğu fikri ilk kez laboratuvarlarda değil, 1789 Fransız devriminin kanlı meydanlarında doğdu. Giyotin icat edildiğinde mucide Dr. Joseph Ignace Guillotin bunun hissedilemeyecek kadar hızlı ve insancıl bir son olduğunu iddia etmişti. Ancak tıp dünyası bir şeyi merak ediyordu. Beyin vücuttan ayrıldığı o saniyede gerçekten kapanıyor muydu? Tarihin en tüyler ürpertici kayıtlarından biri 1793 yılına Charlotte Corday'in idamına uzanır. Cellat François Legros, Corday'in kesik başını havaya kaldırıp yanağına bir tokat attığında görgü tanıkları ve o dönemin doktorları şoke edici bir şey rapor ettiler. Kesik başın her iki yanağı da kızarmıştı ve yüzünde net bir öfke ifadesi belirmişti. Bu tıbbi olarak refleks mi yoksa bilinç mi tartışmasını başlatan ilk büyük vakaydı. Bu olaydan yıllar sonra bilimsel merak etik sınırları zorlamaya başladı. 1880'lerde Dr. Daisy Dalignier, idam edilen bir mahkumun kafasına vücudundan ayrıldıktan hemen sonra canlı bir köpekten kan pompalayarak bilinci geri getirmeye çalıştı. Amacı, beynin oksijen aldığı sürece orada olup olmadığını kanıtlamaktı. Raporlarında yüz kaslarının titrediğini ve gözlerin sanki bir şeye odaklanmaya çalışıyormuş gibi hareket ettiğini yazdı. Ancak tarihin en disiplinli ve gerçekçi gözlemi 1905 yılında Dr. Gabriel Borieux tarafından yapıldı. Mahkum Henri Languille'in idamı sırasında doktor kesikbaşın tam önünde duruyordu. Borieux, Languille diye bağırdığımda yaşananları tıp literatürüne şu soğukkanlılıkla geçti. Göz kapakları yavaşça kalktı. Kasılma yoktu. Tıpkı hayattaki bir insanın birinden ses duyduğunda gözünü açması gibiydi. Göz bebekleri benimkilerle buluştu. Sadece boş bir bakış değildi. Bana bakıyordu. Birkaç saniye sonra gözler kapandı. Tekrar bağırdım. Gözler yeniden açıldı ve aynı canlı bakışla bana odaklandı. Üçüncü kez bağırdığımda ise artık bir tepki yoktu. Modern nörobiyoloji bu durumu nasıl açıklıyor? Kalp durduğu veya kafa vücuttan ayrıldığı anda beyindeki tansiyon sıfıra iner. Ancak beyin hücreleri yani nöronlar oksijensiz kaldıkları ilk 10 ila 15 saniye boyunca tüm enerjilerini hayatta kalmak için harcar. Bu kısa süre zarfında beyin aslında bir standby modundadır. Yani evet, o anlarda bilincin kırıntıları orada olabilir ama kişi muazzam bir şok içindedir. Bu süreçte beynin suçlu ilan edilmesi ve ölümü kabul etmesi yaklaşık 30 saniye sürer. 1990'larda yapılan EEG çalışmaları, farenin kafası kesildikten sonra 4 saniye boyunca bilinçli beyin dalgalarının devam ettiğini kanıtlamıştır. İnsanda bu sürenin beynin büyüklüğü ve enerji rezervi nedeniyle daha uzun olduğu tahmin ediliyor. 1900'lerin başında bilim ölümün fiziksel bir iz bırakıp bırakmadığını anlamak için kütleye odaklandı. Dr. Duncan McDougall'ın 1901 tarihli meşhur deneyi bugün bile popüler kültürde 21 gram olarak bilinir. McDougall, tüberkülozdan ölmek üzere olan hastaları son nefeslerini verirken çok hassas sanayi terazilerine yerleştirdi. 6 hasta üzerinde yaptığı deneyde hastaların tam ölüm anında 21 gram kütle kaybettiğini raporladı. McDougall, bu kaybın ruhun bedeni terk etmesi olduğunu iddia edecek kadar ileri gitti. Ancak gerçekçilikten ayrılmamamız gerekirse, modern bilim bu deneyi metodolojik bir hata olarak kabul eder. 1907'de New York Times'ta yayınlanan bu çalışma, ölüm anındaki kas gevşemesini, akciğerlerdeki son hava tahliyesini ve terleme yoluyla ani sıvı kaybını hesaba katmamıştı. Ancak bu deneyin asıl önemi şudur: İnsanoğlu ilk kez ölümün o yarım saatinde maddesel bir değişim olup olmadığını bilimsel yöntemle ölçmeye çalışmıştır. Bugün biz biliyoruz ki ölüm anında kütle kaybı değil, devasa bir entropi artışı yaşanır. Hücrelerin içindeki iyon dengesi bozulur ve vücut termodinamiğin ikinci yasasına yenik düşerek dış dünyayla eşitlenmeye başlar. Yani 21 gramlık bir ruh çıkmasa da hücrelerin içindeki o karmaşık elektrik düzeni saniyeler içinde kaosa teslim olur. Ölümden sonraki ilk yarım saatin asıl gizemi kütlede değil, bu elektriksel fırtınanın içinde gizlidir. Tam bu noktada modern tıp tarihinin en inanılmaz keşiflerinden birine, ölüm dalgasına geliyoruz.
ölümden sonraki o yarım saatin en gizemli ve bilimsel olarak en somut olayı nörolojide spreading depolarization veya halk arasındaki adıyla ölüm dalgası olarak bilinir. Bu olay, kalbin durmasından dakikalar sonra beyinde gerçekleşen devasa bir elektriksel boşalmadır. 2018 yılında Berlin Charité Üniversitesi'nden Dr. Jens Dreyer ve ekibi, ölen 9 hastanın beyin aktivitelerini invazif elektrotlarla izlediler. Kalp durduktan yaklaşık 2 ila 5 dakika sonra, beyinde sessizlikten hemen önce devasa bir voltaj dalgası yayıldı. Bu dalga, beynin tüm enerji rezervini tükettiği son andı. Nöronlar hayatta kalmak için gereken iyon dengesini koruyamayınca tüm elektriksel potansiyellerini tek bir büyük patlamayla dışarı verirler. Bu, beynin fiziksel olarak pes ettiği andır. Ancak ilginç olan şudur: eğer kan akışı bu dalga tamamen yayılmadan geri sağlanırsa süreç tersine çevrilebilir. Bu durum, ölümün bir kapı değil, yavaş yavaş kapanan bir geçit olduğunu kanıtlıyor. Daha da sarsıcı olanı, 2022 yılında Frontiers in Aging Neuroscience dergisinde yayımlanan bir vaka çalışmasıdır. 87 yaşındaki bir hasta, epilepsi tedavisi sırasında beyin dalgaları kaydedilirken aniden kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Bu kaza, tarihte ilk kez bir insanın tam ölüm anındaki beyin aktivitesinin kaydedilmesini sağladı. Kayıtlar, kalbin durmasından 30 saniye önce ve 30 saniye sonra beynin gama salınımlarında, yani yüksek düzeyli bilişsel işlevler, rüya görme ve anı hatırlama ile ilişkili beyin dalgaları inanılmaz bir artış olduğunu gösterdi. O, hayatın bir film şeridi gibi geçti klişesi, biyolojik bir zemine oturuyordu. Beyin, kapanmadan önceki o kısa sürede tüm arşivini tarıyor ve belki de özneye en derin anılarını son bir kez yaşatıyordu. Bu süreçte kişinin zaman algısının nasıl değiştiğini henüz bilmiyoruz. Ancak 30 saniyelik o gama fırtınası bilincin içinde saatler gibi hissediliyor olabilir. Gerçekçiliğin sınırlarını zorlayan en sarsıcı deneylerden biri de 2019 yılında Yale Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Dr. Nenad Sestan ve ekibi bir mezbahadan aldıkları ve öldürülmelerinin üzerinden tam 4 saat geçmiş olan domuz beyinlerine BrainX adını verdikleri yapay bir kan ikaresi pompaladılar. Sonuçlar bilim dünyasında bir deprem yarattı. Ölümün üzerinden saatler geçmesine rağmen domuz beyinlerindeki damar yapıları restore edildi. Bağışıklık hücreleri çalışmaya başladı ve en önemlisi bazı nöronlar tekrar iletişim kurmaya başladı. Domuzlar dirilmedi çünkü bilinç için gereken organize elektriksel aktivite yoktu. Ancak bu deney ölümden sonraki o yarım saatte, hatta birkaç saatte hücrelerin aslında ölmediğini, sadece derin bir şoka girdiğini kanıtladı. Bu durum tıbbi etik kurallarını temelinden sarstı. Eğer hücreler saatler sonra bile çalışabiliyorsa, biz bir insanı ne zaman gerçekten ölü ilan etmeliyiz? Organ bağışı için kalbin durması yeterli midir, yoksa o hücrelerin geri dönülemez bir yıkıma girmesini mi beklemeliyiz? Ölümün gri bölgesi modern teknolojinin yardımıyla her geçen gün daha da genişliyor. Bugün ölüm olarak adlandırdığımız şey belki de geleceğin tıbbı için sadece geçici ve tedavi edilebilir bir akut organ yetmezliği olarak görülecek. Ölümün ilk 30 dakikasında vücutta gerçekleşen diğer süreçlerse tamamen fiziksel ve kimyasaldır. Kalp durduğu an yer çekimi kanı vücudun yere yakın kısımlarına çeker. Ancak hücre bazında bir kaos yaşanmaktadır. Oksijen bittiği için hücreler laktik asit üretmeye başlar ve bu da vücuttaki pH seviyesini hızla düşürür. Bu asitlenme, hücre zarlarının parçalanmasına ve içindeki enzimlerin serbest kalarak kendi kendini sindirme sürecini başlatmasına neden olur. Fakat tüm bu yıkımın ortasında bazı genler, özellikle gelişim ve stresle ilgili olanlar, ölümden sonraki ilk 24 saat boyunca daha aktif hale gelir. Bilim insanları buna tanatotranskriptom, yani ölüm yazılımı diyor. Sanki vücut tüm sistem çökerken son bir kez tamir mekanizmalarını çalıştırmaya, hasarı gidermeye ve hayata tutunmaya çalışıyor gibi bir çaba içindedir.
Bu, doğanın hayata ne kadar sıkı sarıldığının en hüzünlü ve etkileyici kanıtıdır. Ölümün o ilk yarım saatinde yaşananlar sadece laboratuvar verileriyle sınırlı değil. Doktor Sam Parnia tarafından yürütülen ve tıp tarihinin en büyük araştırmalarından biri olan AVEIR projesi, kalbi duran 2000'den fazla hastayı inceledi. Sonuçlar sarsıcıydı. Hayata dönenlerin %40'ı tıbben ölü oldukları o dakikalarda bir farkındalık yaşadıklarını iddia ediyordu. En çarpıcı vaka, kalbi durduktan sonra odadaki doktorların konuşmalarını ve cihazların seslerini harfiyen rapor eden bir hastaydı. O anlarda hastanın beyni tamamen sessiz görünmesine rağmen bilinç bir şekilde dış dünyadan veri toplamaya devam etmişti. Bu durum, ölümün ilk dakikalarında bilincin beyinden bağımsız bir veri işleme moduna geçebileceğine dair ciddi bir tartışma başlattı. Tarih ve tıp bazen öyle bir noktada buluşur ki buna mucize ya da hata demek yetersiz kalır. Lazarus sendromu, kalbi durmuş ve tıbben ölü ilan edilmiş birinin canlandırma çabaları bittikten dakikalar sonra kendiliğinden hayata dönmesidir. 1982'den beri rapor edilen bu vakalar, ölümün o gri bölgesinin ne kadar tekinsiz olduğunu gösteriyor. Ölüm bir mutlaklık değil, bazen sadece gözlem yeteneğimizin sınırıdır. Beden, o kritik yarım saatte kendi içindeki son enerji kırıntısıyla sistemi yeniden başlatabilir. Beyin, kalbin durmasından sonraki o ilk 30 saniyede tüm anılarınızı devasa bir fırtınayla önünüze sererken, biyolojik sistemin tamamen havlu atması ve hücrelerin geri dönülemez bir yıkıma girmesi, yaklaşık 30 dakikalık o gizemli gri bölgede gerçekleşir. Giyotinin soğuk bıçağından, modern laboratuvarların sessizliğine kadar uzanan bu yolculuk bize tek bir gerçeği gösteriyor. Ölüm, bir ışığın sönmesi değil, bir tiyatro oyununun perdelerinin yavaşça inmesidir. Kalp durur, kan çekilir ama o son yarım saatte sahnede hala bir şeyler olur. Beyniniz en sevdiğiniz anılardan oluşan bir veda filmi hazırlar. Gamma dalgaları son bir fırtına koparır ve hücreleriniz son bir kez hayata dönmek için çırpınır. Bu doğanın bize yaptığı son iyiliktir. Biz bu dünyaya bir şokla geldik ama bilimin verileri gösteriyor ki eğer bir travma yoksa bu dünyadan çıkışımız beynimizin yarattığı o muazzam illüzyon sayesinde huzurlu bir veda ile olur. Tarih, sadece geçmişi değil, insanın kontrol çabasını anlatır. O kesik başları konuşturmaya çalışan doktorlardan bugünün yapay zekasına kadar her şey aslında bu gri bölgeyi anlama çabasıdır. Şimdi size sormak istiyorum. Eğer o son 30 saniyede beyniniz size hayatınızın en önemli anını izletecek olsaydı, perdede hangi anıyı görmek isterdiniz? Belki de hayatın gerçek değeri, o son yarım saatte hatırlanmaya değer ne biriktirdiğimizde gizlidir. Eğer bu yolculuğa devam etmek istersen, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutma. Bir sonraki bölümde insanlık ağacının bir başka gizemli hikayesinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.